Merhabalar. Bugün size kontrolsüz ve denetimsiz çiğ sütteki tehlikelerden bahsedeceğim. Ve çiğ sütü aldığımızda çiğ sütü ne kadar süre kaynatırsak bu bakteri yükünden kurtulabiliyoruz. Bundan bahsedeceğim. Çiğ sütteki tehlikeler. Şimdi çiğ süt taklit taşiş yapılabilecek en kolay gıdalardandır. Çünkü daha basit bir dille anlatırsam bunu, ineklerini sağan ve fabrikaya satmaya götüren çiftçi eğer fabrikanın ön testlerinden geçemezse, fabrikalarda biliyorsunuz çiğ süt kabul edildiğinde bir takım testler yapılması gerekiyor. Eğer o testler uygun çıkmazsa çiftçiye sütü iade ediliyor. Ve onu gerisin geri alan çiftçi de ya bunu satacak pazarda veya markette bir yerde, ya satacak ya da dökecek. Ve satamazsa eğer bunu içerisine istediği katkıyı az da olsa koyabiliyor ve koyduğu zaman da raf ömrünü birkaç gün arttırabiliyor. Yani aynı gün satamazsa birkaç gün sonrasına kadar satabiliyor. O yüzden kontrolsüz ve denetimsiz olan çiğ süt oldukça tehlikelidir. Eminim ki ülkemizde çok temiz ve güvenilir çiğ süt işletmeleri vardır. Çiğ sütle uğraşan işletmeler vardır. Ancak bunların aranması gereken kriterlerinden bir tanesi ARI sertifikasıdır. ARI sertifikası olan çiğ süt daha sağlıklıdır, daha kontrollüdür. Ve burada arayacağımız bir takım testler var tabi. Sadece ARI sertifikası var diye o sütü aklanamaz ve bir seferlik mikrobiyoloji test yapıldı. Mikrobiyolojik test sonucunda da her şey yolunda çıktı. Tüm yıl boyuncaki partilerindeki sütler iyidir demek onu aklamaya yetmiyor aslında. Bu testleri sık sık yaptırması gerekiyor. Dediğim gibi su aktivitesi süt gibi yüksek olan gıdalarda bozulma hızlı olabildiği için su aktivitesi değeri yüksek gıdalarda taklit ve taşiz cezbedici olabiliyor. Eğer siz pastörize süte karşıyım, yani günlük süte karşıyım, ben çiğ sütten yanayım diyorsanız ve eğer sütçüden aldığınız sütlerde şimdi sayacağım testleri yaptırmışsa o süte güvenerek alabilirsiniz. Örneğin hayvan bakım raporları var mı? İlaç verildiyse ilaç takip formu var mı? Somatik hücre sayımları, hidrojen peroksit testi, soda, sabun, deterjan, alkol testleri yapılmış mı? Veteriner ilaçlardan, sülfanamitler dediğimiz bu analizlerle ortaya çıkabiliyor. Veteriner ilaç analizi yapılmış mı? Antibiyotik testi yapılmış mı? Rediktaz testi, sütün SH değeri ve formaldehit testi. Bu saydığım testler eğer o sütte yapılmışsa ben de çiğ süt alırım. Yani bugün günlük sütlerde, pastörize sütlerde, o hazır şişelerde satılan sütlerde bu testler yapıldığı için güvenli. Eğer ki çiğ sütte bu dediğimiz testler yapılabiliyorsa tabii ki iyi. Çünkü çiğ sütte yağı alınmadığı için ve siz onu kaynattığınız için kondanse ediyorsunuz, suyunu uçuruyorsunuz ve işte taş gibi yoğurt çiğ sütle neden oluyor? Bu yüzden oluyor. Hem yağlı hem de suyunu uçuruyorsunuz kaynattığınız için. Pastörize sütle yapılan yoğurtlarda kaynatmaya ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü pastörize süt kaynatmadan yapılabiliyor. İçerisinde faydalı bakteriler yaşadığı için. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Gelelim şimdi çiğ sütlerde en çok dünyada yapılan araştırmalarda en sık izole edilen hastalık salgınlarından sorumlu patojenlerden bahsedeyim. Hangi patojenler? Campylobacter patojeni, E. coli, Salmonella, Listeria monocytogenes ve işte hep aklımızda duyduğumuz Brucella. Bu çiğ sütte en sık izole edilenlerdir. O yüzden çiğ süt çok iyi kaynatılmalıdır kavramı vardır. Peki ben sütü tencereye boşalttım ve bu sütü ne kadar süre kaynatmalıyım? Bunu biliyor muyum? Ne kadar süre kaynatırsam bu istemediğimiz zararlı bakterileri, zararlı mikropları uzaklaştırabiliyorum. Bununla ilgili benim bir çalışmam vardı. Bizzat testlerini de yapmıştım. Normalde bu gördüğünüz tencereye giren çiğ süt aynen şöyle sokaktan alınmış, etiketsiz, kontrolsüz, denetimsiz süt tencereye boşaltılırken bir numune alınıyor. O numunede toplam bakteri, E. coli ve koliform bakılmak üzere buna kontrol örneği diyoruz. Bakıldığında toplam bakterinin 420 milyon kop olduğunu görüyoruz. Bu
tabii değişebiliyor. Daha temiz bir sütlerde bu 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon olabiliyor. Bu oldukça yüksek değerde, 420 milyon kop. Ve dışkı orijinli dediğimiz E. coli ve koliformlara da baktığımızda E. coli'nin 100 bin kop, koliformun ise 1 milyon kop olduğunu görüyoruz kontrol örneğinde. Ardından bu sütlere 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ve 30 dakika kaynatma yapılıyor. Aynı standart ölçülerde. Ve bakılıyor ki 5. dakikada dışkı orijinli dediğimiz E. coli, koliform bakteriler hemen yok oluyor. Ölüyorlar. Yani 5 dakika o dışkı orijinler için yeterli. Ancak toplam bakteri 5. dakikanın sonunda örnek alındığında 90 kop çıkıyor. Devam ediyor. 10. dakika. 10. dakikada örnek alınıyor ve 60 kopa düşüyor. Bakın hala sıfırlamadı. 20. dakikaya geliyor. Biliyorsunuz insanların toplumumuzda çiğ süt kaynatma kavramı 10 ile 20 dakika arasıdır. Ve 20. dakikaya geldiğimizde toplam bakterinin 40 kop olduğunu görüyoruz. Yani hala toplam bakteri var. Bunlar ısıya duyarlı sporlu dediğimiz bakteriler. Yani ölmüyorlar. Hala kırılmıyor. Çünkü sporlu bakteriler 100 derecenin üstünde bir süre daha canlılık formunu gösterebiliyorlar. Ve ne zaman sıfırlıyor? 30. dakikada örnek aldığımızda artık toplam bakteri sıfırlamış oluyor. Yani bu deney bize şunu gösteriyor. 20 dakika ile 30 dakika aralığında artık toplam bakteriyi yani tüm bakterileri öldürmüş oluyoruz. O zaman biz çiğ sütü 5 dakika değil, 10 dakika değil, 15-20 değil, 20 ile 30 dakika arasında yapacağız. Ancak bu kadar uzun süre kaynatılan bir sütte de vitamin kayıpları var. Protein denatürasyonu var. Besin değerlerini kaybediyoruz. O yüzden ben kontrolsüz ve denetimsiz sütlerde bu çekincelerden dolayı günlük sütle yapılmasını daha doğru bulmaktayım. Özellikle çiğ süt çok tehlikeli. Yani elinizde bir yara varsa veya hamileyken elinizde yara varken çiğ süte dokunmak bu saydığım yüksek düzeyde patojenler ve bakterilerden dolayı sizi enfekte edebilir, hasta edebilir. Hamileler, çocuklar, yaşlı ve hastalık direnci düşük bireylerin mutlaka kontrolsüz, denetimsiz çiğ sütten uzak durması gerekmektedir. Bu kişiler en yüksek risk grubunda bulunmaktadırlar. Sizlere de bu şekilde çiğ sütle ilgili detaylı bilgi verdim. Sizler de sütlerinizi mümkünse kontrollü, denetimli süt olarak almanızda, hastalıktan ari sertifikası olan süt temin etmenizde, etiketsiz böyle plastik bidonlarda satılan sütlerden uzak durmanızda fayda vardır.